Herkese günaydın. St. Petersburg'daki 4 günümüzü de bitirdik. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. Moskova'ya gideceğiz. Yaklaşık 4 saat sürecek. Şimdi şuradan taksi çağıracağız. Şimdi Hakan şeye doğru gitti. Şuradan taksi çağıracak. Şimdi şu karşıdan taksiye bineceğiz. Şu an Nevski Caddesi üzerindeyiz. Hakan da bekliyor, orada taksi çağıracak. Hakan ne haber? Günaydın. Günaydın. Çağırdın mı taksi? Taksi çağırıyorum. Tren garına geldik. Şimdi şu kapıdan geçiyorduk değil mi? Kapıda büyük şehirler arası terminaller. Evet. Şimdi şöyle kontrolden geçiyoruz. Bakın şöyle emanet dolapları da var burada. Tren garının içinde. Şunların da fiyatları sanırım. 1 saatlik standart 150 ruble. Orta boy 250. Geniş olan 350 ruble. 1 saatlik var. 1 ile 3 saat arası var. 3 ile 6 var. 6-8 var. Böyle gidiyor fiyatlar. Şimdi şu ileriden ekranlardan şeye bakacağız. Platforma bakacağız. Nereden kalkıyormuş? Bakın 4. platformdan kalkıyormuş sizinki. Saat 9:10 geçe. Hızlı tren diyor. Şimdi şu makinelerden kahvemizi alıyoruz. Alırız değil mi Hakan? Alırız. Bakın 4 numaralı platforma geldik. O trenimiz güzelmiş. Bu Rusya'daki hızlı trenlere Sapsan diyorlar. Bakın şurada Kiril harfleriyle yazıyor. Sapsan. Buna biz ne kadar verdik? 5 kişi başı 5140 ruble verdik. Bunun 495 rublesi komisyon olarak alıyorlar. Yani 1400 lira gibi bir şey verdik. Uçakla gitseydik valizli 2000 liradan fazlaydı. Şimdi bizim kaç bu? Vagon 4. Bizimkisi 6. Aslında uçakla da gidebilirdik ama etrafı görmek için treni tercih ettik açıkçası. Biraz da gündüz gözüyle Rusya'nın diğer kırsal bölgelerini görelim istedik. Şimdi trenin içi böyle, tuvalet. Valiz koyma yeri neresi? Ha, burasıymış. Şuraya bırakalım mı? Tren bayağı iyi değil mi Hakan? Değil mi? Bayağı geniş oldu. Evet, güzel de. Дамы и господа, от лица компании «Российские железные дороги» приветствуем вас на борту высокоскоростного поезда «Сапсан», следующего по маршруту. Şu an yolun yarısına hemen hemen geçtik. 2 durak kaldı. St. Petersburg'dan Moskova'ya kadar toplamda 5 durak geçiliyor. Öyle şu an aynen 1,5 saat falan, 1 saat 40 dakika kaldı Moskova'ya varmak için. Tren dediğim gibi gayet güzel. Şöyle şuradan da tutayım. Bildiğiniz üzere Rus demir yollarının sitesi rzv.ru var. Uzun bir süredir, yani pandemiden itibaren sitede problem var sanırım. Herhangi bir bilet alınmıyor. Daha doğrusu site açılmıyor. O yüzden buraya gidip tren istasyonlarından almanız gerekiyor. Fiyat olarak da kişi başı toplamda 5140 ruble ödedik. Yani işte 1450 liraya falan geliyor. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Daha yavaş trenler var ama onlar da çok uzun sürüyor. O yüzden gün kaybetmektense o parayı vermek durumunda kaldık.
Moskova'ya geldik. İndiğimiz durak Leningradski tren garı. Burada valizimizi aldık. Nasıl ya? Evet Hakan, nasıldı yolculuk? Güzeldi değil mi? Gayet rahattı ya. çok rahattı tren harbiden. Bir de ters oturmamıza rağmen de öyle bir iğne bulan. Tam 4 saat sürdü. Evet, Moskova'ya vardık. Leningradski tren garından çıktık şimdi. Tren garı böyle bir yer. Şimdi çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz. Dümdüz yürüdüğünüz zaman ana caddeye çıkıyorsunuz. Burada bir sürü taksi var. Buradan şehir merkezine gidebilirsiniz veya içeride metro var. Metroyla da istediğiniz yere gidebilirsiniz. Şimdi şuradan uygulamadan bir taksi çağıralım. Değil mi? Moskova'dan herkese günaydın. Bugün ilk kez Moskova'yı gezeceğiz. Kremlin tarafına doğru gideceğiz ama ondan öncesinde kahvaltı yapacağız. Yine Hakan burada. Hakan ne haber? Günaydın. Günaydın. Ne yapıyoruz? Kahvaltı. Valla taksi çağırıyorum şimdi. Hı hı. Aslında şurada da hemen metro durağı var. Rizkaya metrosu. Ama kart almak, bilet almak biraz Şu an burada sıkıntı. üşendik ona. Hem üşendik, bir de kartımız yok. Bilet gişeleri de kapalıydı. Tekrar açıkçası bakmaya üşendik. Şimdi takside zaten uygun. Kaçtı? 350 ruble gibi bir şey değil mi? 3,5 dolar. Daha hızlı olur. En azından önce bir kahvaltı yapalım. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra Kremlin civarına doğru hareket edeceğiz. Bakın şimdi alt geçitten çıktık. Şöyle bir yere geldik. Burası Plevne Anıtı. 1877'de Bulgaristan'ın Plevne şehrinde yapılan bir savaş sonucu Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaşta şehit düşen Rus askerlerine atfen yapılan bir anıt burası. 1877 yılı diyor. Şu an bulunduğumuz bölge Kitaygorod metrosunun hemen çıkışı. Bakın, metro çıkışı. Hemen yanında da Plevne Anıtı. Şurada bir kafe, oraya mı gidelim? Kahvaltı mekanına geldik. Ne aldık? 2 tane cappuccino böyle büyük. 2 tane de omlet aldık. Şuradan hiç görevlilerle, yani garsonlarla muhatap olmadan direkt buradan yapabiliyorsunuz. İngilizce ve Rusça dil seçeneği var. Buradan ekrandan direkt seçebiliyorsunuz ne istediğinizi. Gayet güzel ve kullanışlı bir sistem. Ne kadar ödeyeceğiz? Ne kadar? Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 1100 ruble gibi bir şeydi. 10-11 dolar. Ya 11 dolar, yani 300 lira gibi bir şey aslında. İyi mi? Normal mi? Buraya göre normal burası. İstanbul'da olsa ne kadar olurdu bunlar için? Kestik. Bilmiyorum kanka. Kesmedik. Kestik. Hemen böyle bir mekanda yani abartı değil yani bence. Normal. Normal mi? Afiyet olsun. Kahvaltının üzerine belki bir tatlı yeriz. Yeriz değil mi? Tamam. Ve sonunda Kremlin'in duvarları gözükmeye başladı. Heyecanlı mıyız Hakan? Evet. Çok güzel ve çok düzenli ama sokaklar ya. Burası çok güzel değil mi? Evet, sonunda geldik. Karşımızdaki katedral Aziz Vasil Katedrali. Sol taraf, yani bu kale surları gibi olan yer Kremlin. Yani Rus devlet başkanının resmi konutu aslında burası. Onun içerisinde de bir sürü başka yapılar var, tarihi yapılar da var. Bakalım, birazdan oraya girmeye çalışacağız. Bakın, diğer başka videolarda da anlattığım üzere, mesela Kırgızistan videosunda da bahsetmiştim. Bu Sovyet dönemi, yani Sovyet ülkelerinde hep böyle meydanlar, sokaklar acayip geniş. Değil mi? Baksana abi şuraya.
Bizde bu kadar geniş meydan var mı? Ben hatırlamıyorum. Belki bir iki tane var. Çok güzel ya, manzara mükemmel. Evet Hakan, ne düşünüyorsun? Çok güzel gerçekten. Aziz Vasil Katedrali burası. Sol taraf Kremlin demiştik, şimdi Bir de şanslıyız, bugün az kişi var etrafta. Evet. Gruplar daha yeni geliyor aslında, bak Aha. sağ tarafta. evet, gruplar yeni geliyor. Şimdi Kızıl Meydan'a doğru Bu meydana doğru ilerliyor. ilerliyoruz. Evet, Burası da gelmek istediğimiz yerlerden biri. kesinlikle. Daha birkaç gün öncesine kadar neden bu haritalarda bakıyorduk. Şu an buradayız. Evet. Bakın katedralin yan tarafı. Orada 16. yüzyılda yapılan bir katedral bu. Kremlin'de 1495 yılında yapılmış. Yani bu duvarlara 1495 yılında tamamlanmış. Ya meydan gerçekten mükemmel. Ne yapalım? Şöyle devam edelim. Evet, bu meydanda Kızıl Meydan. Tarihte birçok siyasi olaylara, idamlara, resmi geçitlere konu olmuş tarihi bir yer. Zaten 1990 yılında da UNESCO Dünya Mirası listesine alınan bir bölge burası. Moskova'nın tam olarak kalbi yani burası. Şu an tam olarak oradayız. Bakın şu karşıda da Lenin mozolesi var. Hemen şurada. Bir Anıtkabir gibi bir şey, anıt mezar gibi bir şey. Arka tarafta da Kremlin Sarayı gözüküyor. Ama şu an herhalde güvenlik sebebiyle mi kapalı? Gerçekten zaten giriş olsa bile içeride resim, video çekmek yasak. Ve gerçekten Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in şeyi var. Mezarı orada. Yazıyor zaten Lenin diye. Kremlin'in içine giren kimseyi görmedik ya. Yine güvenlik sebebiyle sanırım orası da mı kapalı ya? Nereye gitsek kapalı oluyor Hakan. Niye? Bizde mi bir şey var? Bilmiyorum ki. Savaş muhabbeti dolayısıyla sanırım şey. Neyse ilerleyelim ama sanmıyorum açık Savaş olduğunu. işi diyorsun hiç. Hı? Böyle bir izlenim aldın mı Moskova'da? Zaten Moskova'da burada yoktu çünkü. yabancı basında, hatta bizim basında da şey diyorlar ya, Rusya'da savaş var. Şey yapmayın diye. Tehlikeli değil, gitmeyin diye. Tamamen kara propaganda. Tamamen gözüküyor. propaganda, aynen. Avrupa zaten bu işi çok iyi yapıyor. Evet. Zamanında bize de aynısını yaptılar. Ya, turist Bıktırma gelmedi. politikası Bıktırma yapıyorlar. politikası, evet. Bütün ödeme işlemlerine her şeyi ambargo koyup. Evet. Hatta navigasyonda bile, değil mi? Evet, Merkezde çekmiyor yani. merkezde bazı yerlerde çekmiyor navigasyon. Ama görüyorsunuz şu an hayat normal akışında devam Devam ediyor. İnsanlar normal hayatına devam ediyor. Yani savaşa dair en ufak bir şey Yok. yok. Gayet de güvenli. Kimse ne yapıyorsunuz, ne ediyorsun diye hiç soran yok. Yolda durduran yok. Kontrol yapan burada yok. ne var önemli olan? Register kartlarımız var. Bu da havalimanı girişlerinde Evet, bize verilmiş. havalimanında pasaport kontrolünde bir kart veriyorlar size. Registration kart diyorlar. Evet. O önemli. Sadece onu kaybetmeyin yeter. Evet, gösterdiğimiz yerde de en fazla onu gösteriyoruz. Evet, bazen işte otellerde istiyorlar. Evet, Görmek otellerde istiyorlar ve veya ülkeden bir polis kontrolü bir şey olsun. Evet, Evet, evet. da bir de ülke çıkışında da yanımızda bulunur. Onu kaybederseniz ülke çıkışında sıkıntı muhtemelen olacaktır. Yani onun dışında başka dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Gayet güvenli, dediğimiz gibi. St. Petersburg da öyleydi. Moskova da öyle. Hiçbir problem yok. O yüzden Her yer çok güzel. evet, her yer düzenli, güvenli. Bu arada karşı tarafta da Devlet Tarihi Müzesi. Evet, Devlet Tarihi Müzesi. Yani adından da anlaşılacağı üzere eski tarihi eserler var. Ayrıca Romanov hanedanından hanedanı döneminde olan eserler de yer alıyor burada. Kızıl Meydan'ın tam bitiminde mi diyelim. Aynen öyle. Bakın biz şuradan geldik. Burada çok önemli bir tabela var şurada. Bir numarada Krasnaya Ploşat, Kızıl Meydan'ın yazılı olduğu. Ha, Krasnaya zaten kızıl demek değil mi? Krasnaya Ploşat. Kızıl Meydan. Meydan'ın başlangıcı, Evet. yani yazılı olduğu. Başlangıcı burası. Biz nereden geldik? Biz ta şu katedral şurada. Böyle geldik. Kremlin burası. Ondan sonra Sol tarafta da İstiklal Caddesi'ni andıran Nikolskaya, Nikolskaya Caddesi Ulitsa var. Burası da Devlet Tarihi Müzesi.
şeyden, Kremlin'den de biraz bahsedeyim. 1495 yılında bu dış duvarları tamamlanmış. Yani 15. yüzyıldan kalma bir yer aslında. Eskiden böyle üst düzeyde, yani Sovyetler döneminde üst düzey devlet adamlarının ağırlandığı bir yermiş. Yani işte yurt cumhurbaşkanları vesaire önemli devlet adamlarının ağırlandığı yermiş. Şu an hem burası hem de Soçi kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, şu an ise devlet başkanı, Rusya devlet başkanı resmi ofisi diyelim. Evet, çalışma ofisi. Çalışma ofisi. Evet, şimdi ne yapalım? O caddeye döneriz. İstersen şöyle devam edelim. Bitirelim. Oradan da sola doğru bir dönüş var sanırım. Şu an Moskova'daki sayılı turistlerden birisi olabiliriz. O yüzden bizi çiçeklerle karşılamaları lazım bu zor günde, değil mi? Girişten itibaren karşılamamız lazım aslında. Evet. O zor günde Rus halkının... Yine burada da birkaç Türk gördük abi. Meydanda yürürken. Evet. Hintliler var. Birkaç tane Hintli gördük. Uzak Doğulu gördük. Avrupalı hiç görmedik. Bir tane bile görmedik. Tarih Müzesi'nin arka tarafına çıktık şu an. Şöyle bir meydana geldik. Manejnaya Caddesi mi? Meydanı mı? Ploşat Meydanı. Etrafta rutin güvenlik için polisler dolanıyor ama herhangi bir sıkıntı yok dediğimiz gibi. Maraşal Жукову anıtı var. Evet. Школа, музей под открытым небом, обо всем вам будет рассказывать наш опытный. Bu ne ya? İlginç bir şeye benziyor. Evet. Ne o? Harita mı var üstünde? Georgetown yazıyor. Bogota var. Ha bak. Panama. Caracas var, Venezuela, yanında Panama var. Kolombiya solunda. Şu kısım aynen. Guatemala solda, Meksika solda. Meksika. Aynen böyle. Güney Amerika, yukarıda Kuzey Aha, Amerika devam Kuzey ediyor. Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika. Böyle değişik bir şey yapmışlar buraya. Var mı Türkiye? Türkiye varsa da öbür taraftadır. Buluruz değil mi? Buluruz kanka. Şimdi şu park gibi bir yerden geçip Kremlin içine girmeye çalışacağız. Bilet gişeleri neredeydi ya? Şu ileride miydi? İleride arka tarafta park için. Şu kulenin, giriş köprü kulenin tam karşı tarafında. Evet. Geldiğimiz yer Alexander Garden diye geçiyor. Alexander Bahçesi. Şurada da böyle yanan bir anıt var. Meçhul asker anıtı. Bakın burada da anladığım kadarıyla hep şey, İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya destek veren yerlerin şeyleri var. Mesela Leningrad yazıyor, Kiev yazıyor, Minsk var, sonra Stalingrad. Yani destek olan orduların bulunduğu şeyler herhalde. Sivastopol, Odessa. Yani o dönemlerde Sovyet toprakları altında olduğundan onların anısına böyle bir şey yapılmış, platform gibi bir şey yapılmış. Odessa, Kerç. Kaça kadar açıktı? 6 yazıyordu değil mi? Sabah 9.30'dan akşam 6'ya kadar açık. Şimdi şuradan bilet alma yerine, bilet kişilerine geldik. Girelim şuradan. Kremlin'in güncel fiyatları. Armory Chamber dediği zırhlı aletlerin, silahların olduğu bölüm. Giriş 1000 rubleymiş. Ondan sonra katedral bölgesindeki mimari yapıların olduğu yer 700. Biz sanırım bunu alacağız değil mi Hakan? Bu Temporary Exhibitions, bunda sanırım işimiz yok. Bu geçici sergilerden bahsediyor. New Kremlin Square diyor. Burada bir fiyat yazmıyor. Bir de Büyük Ivan'ın ya da bizimdeki adıyla Korkunç Ivan'ın Bell Tower varmış. Onun şeyi var. Onun da fiyatı yazmıyor. Herhalde biz 700'lükten ilerleyeceğiz. Şeyler de burada. Katedral bölgesi. Ondan sonra bu şey diğer giriş yeri.
Memorial Chambers dediği burası. O zaman ne yapalım? Buradan gelelim bakalım. Şuradan kontrolden geçtik. Buradan da Kremlin'in içine doğru ilerliyoruz. Bu geçtiğimiz böyle yerin adı Troitski Köprüsü diye geçiyor ismi. Kremlin'e bu kapıdan girdik. Girer girmez sol tarafta böyle ufak toplar bulunuyor. Şu tarafta da topların biraz daha büyükleri var. Şöyle bu tarafa doğru döndük. Bu bölüm Katedral Meydanı diye geçiyor. Birden fazla katedral var. Şurası da Katedral Meydanı. Birazdan oraya geçeceğiz. Şimdi önce şu tarafa bakalım. Burada bir tane top var. Çar'ın topu diye geçiyor ismi. Hemen şurada. Onu göstereceğim. Bakın top burada. 1586 yılında döktürülmüş. Ve Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük kalibreli topuymuş. 890 mm çapı diyor ama benim bildiğim kadarıyla bizdeki Şahi top bundan daha büyük. 900 küsür milimetreydi galiba kalibresi. Çar'ın topu, yani Çar Puşka diye geçiyor ismi. Şimdi şöyle devam edelim. Hakan ne haber? Şimdi bu geldiğimiz alanda Katedral Meydanı diye geçiyor. Birden fazla katedral var. 1, 2, şu arkada var bir tane, 3, 4, bir de burada var 5. Bakın şuradaki freskleri yakından göstereyim. Bakın şuradan girmiştik. Şu yandaki kilise, katedral şey diyor, Assumption Katedrali diyor. Şuradaki yüksek kule de bizde Korkunç Ivan olarak geçen ya da Rusların dediği gibi Büyük Ivan, Çar Büyük Ivan Kulesi olarak geçiyor. Şu yan taraftaki ise Ascension Manastırı diye geçiyor ismi. Ondan sonra hemen yan tarafta bu da Annunciation Katedrali. İçinde bazı şeyler oluyormuş. İçinde bazı antik eserler ve hazineye ait bazı sergiler oluyormuş bazen. Ondan sonra şu yan taraftaki de Assumption Katedrali yine. Şuradaki. Herhalde bu bölgedeki en güzel katedral bu, dış görünüşü itibariyle. Bir de şu yanda bir tane var. O da Hattik Sarayı gibi bir şeymiş. 12 Havariler Kilisesi'ymiş şu yandaki. Şuradaki. Gördüğümüz kadarıyla şu kilise kapalı, şuradaki açık. Bir de şuradaki sanırım. Onların içine bir bakalım. Bakın Assumption Katedrali. Bu en güzel, dışarıdan görünüm itibariyle en iyi olan katedral demiştim. Bismillah. Bakın burada Yükseliş Katedrali gibi bir şey ismi. Freskler çok iyi. Bizdeki şey gibi, Kariye Müzesi gibi. Kariye Müzesi'ndeki şeyler gibi. Freskler gibi.
Yılını hatırlamıyorum ama bayağı eski bir kiliseye benziyor. Şurada 1508 yazıyor sanırım. O olabilir. Bakın bu katedrallerin diğer tarafına, yani korkunç Ivan Kulesi'nin arka tarafına geçtik. Burada bir tane çan var. Devasa Çar'ın Çanı diye geçiyor ismi. Şurada bakalım İngilizce tarihçisi varsa bir bakalım. ...1836 diyor. Çeşitli lahitler var. Özellikle 1426 15. yüzyılın tarihi var.